Merhaba, ben Doktor Koray Erdoğan. Gördüğünüz gibi bir kuaför salonundayım şu anda. Çünkü saç ekimi deyince insanın aklına hemen saçların tıraş edilmesi geliyor. Bu da saçları kestiğimiz bölge. Peki bu saçları tamamen kazıtmadan biz bu işlemi yapamaz mıyız? Aslında bazen bazı vakalarda hiç saçı kesmeden de bu işlemi yapmak mümkün. Ya da bölümsel olarak, yani bütün alanı kesmeden de, yani verici bölgeyi kısmen tıraş edip alıcı bölgeyi hiç tıraş etmeden de bu işlemi yapmak mümkün. Hiç saçı kesmeden, yani ne verici bölgeden ne alıcı bölgeden saçı hiç kesmeden bu işlemi yapmak mümkün mü? Aslında bu da mümkün. Bunun için farklı aparatlar var, özel geliştirilmiş teknikler var. Yani siz tamamen arkadan, yani saçın verici bölgeyi hiç kısaltmadan oradan kökleri alıp yine ön bölgede hiç kısaltmadan, hiç kesmeden onların arasına ekebiliyorsunuz. Bu işlem tabii biraz uğraştırıcı bir işlem bu. Onun için de bu işlemde çok fazla kök sayısı transfer edemiyorsunuz. İşte bir günde 1200, 1300, 1400 köke kadar uzun saçtan saç ekimi yapmak mümkün. Bunu da işte hani saç ektirdiği hiç belli olmasın isteyen, hiç saçını kısaltmak istemeyen hastalarımızda bu tekniği uyguluyoruz. Ama tabii işlemin süresi biraz daha uzun olduğu için bazen 2 günden, hatta 2 günden bile uzun sürebiliyor bu tür işlemler. Bunun dışında vücut kıllarından da saç ekimi yapmak mümkün. En çok kullanılan bölge sakal bölgesi. Sakal bölgesinden de kökleri alıp yine saç arasına sıklaştırma olarak kullanabiliyoruz. Buradaki problem şu: vücut kılları, bu sakal olabilir, göğüs olabilir, hatta bacak kılı bile olabilir. Biraz daha kalınlar, yani bizim normal saç folikül hücrelerine göre daha kalınlar. Bu estetik anlamda bazen sıkıntı yaratabilir. Onun için genelde vücut kılları estetik olarak çok göze batmayan bölgelerde alanı yoğunlaştırmak için kullanılıyor. Özellikle de eğer, tabii en ideal yer kafamızın arkasındaki verici bölge. Ama verici bölgeyle ilgili bir potansiyel, yani bir kapasite problemi varsa o zaman biz vücut kıllarına da başvurabiliyoruz. Ama hani çok estetik olarak çok da göze batmayan bölgeleri tercih ediyoruz bu kılları kullanmak için. Peki saç ekimi dışında nerelere ekim yapabiliyoruz? Aslında sakal ekimi de yapılabilir. Sakallarıyla ilgili sıkıntısı olan hastalarda çok sık kaş ekimi yapıyoruz. Burada da yine saçtan alıp kaşa ekim yapabiliyoruz. Hatta saç ekimi tekniklerini kullanarak kirpik ekimi bile yapmak mümkün. Böyle de birçok vakamız var. Efendim şimdi de sırada operatör